Bununla ne olur ya? Taşınabilir olarak tasarlanan projelerde atlanan konulardan biri şarj durumu kontrolü. Genelde batarya ile çalışan cihaz yapınca buna bir tane şarj koruma devresi takarım, tamamdır diye geçiştiriyoruz ama ben de dahil olmak üzere. Aslında şarj seviyesini ölçmek, yani takip etmek çok da zor bir şey değil. O yüzden bu videoda bataryanın şarj seviyesini kontrol edip bir ekran üzerinde de güzelce göstereceğiz. Yani inşallah. Şimdi kafamdaki projede lazım olan elemanlara bir bakalım. Önce tabii geliştirme kartı seçimi var. Ben burada ESP32 S3 Mini'yi kullandım. Arduino ya da STM32 gibi kartlar da olur. Ama akıcı ekranlar, hani hızlı artık iletişim gibi işlemleri ESP32 daha kolay yapabildiği için, çünkü çekirdek hızı yüksek ve çoklu çekirdeği var. Ben o yüzden ESP32 yönünde ilerledim. Siz diğerlerini de tercih edebilirsiniz. Sonra dediğim gibi bir ekran lazım. Standart dikdörtgen ekranlar da olur ama ben daha şık olsun diye böyle bir yuvarlak ekran seçtim. Bayağıdır da kullanasım vardı zaten bunu bir yerde. Bataryamız benim seçtiğim burada 900 mAh'lik bir tane lipo batarya. Siz de benimle aynı devreyi aynı dirençlerle yapacaksanız hani dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bataryanın kapasitesi, yani miliamper olarak belirtilen kısmı farklı olabilir. Daha büyük ya da daha küçük bir şey kullanabilirsiniz ama voltajı farklıysa, yani mesela 6 voltluk ya da 12 voltluk bataryalar var. Bunun gibi bir şey kullanırsanız dirençleri de ileride göreceğimiz ölçüm dirençlerini de ona göre ayarlamanız gerekebilir. Hızlıca kalan elemanlarda bir tane şarj koruma devresi, ki bendeki yaygın olan TP4056, 2 tane 100 kilo direnç, jumper kablolar ve breadboard. Ben 2 gün sonrasından geliyorum. Birkaç test yaptım. Burada ekstradan bir tane de 10K dirence ihtiyacınız olacak. Çünkü şarj durumunu kontrol etmek için, seviyesi değil, durumunu kontrol etmek için bir pin daha kullanacağız. Ve o pinin stabil olması için 3.3 voltla o pin arasında bir tane 10K direnç koymamız gerekiyor. Bu da o pini stabil hale getiriyor. Yani şimdiden söyleyeyim, edinecekseniz 10K direnç de elinizde olsun. Şimdi projeye daha detaylı girmeden önce tahtaya bir geçelim. Bu gerilim bölücü direnç ne, ona bir bakalım. Şimdi olayımız şu. ESP32 kartların ADC, yani analog dijital çeviricileri 3.3 volta kadar değerleri ölçebiliyor. Bunun yukarısına çıkarsa karta zarar verebiliyor. O yüzden bizim bu voltajı düşürmemiz lazım. Arduino'da bu 5 volta kadar çıkabiliyor. Hatta STM32'de de bazı, en azından modellerinde olması lazım aynı şekilde 5 volt. Ama ESP32 3.3 volt. Şimdi bizim kullandığımız lipo batarya boşa yakın halinde 3.5 volt, dolu halinde 4.2 volt olduğu için bu sınırın dışına çıkıyor. Kısaca bir çizeyim. Kısaca yapmamız gereken şey bu. 2 tane 100 kilo ohmluk direnç seri olarak bağlı. Bu seri uçların bir tarafında pilin eksisi, yani toprağımız GN'de. Diğer tarafında da pilin artı ucu, yani canlı ucu bu tarafta. Tam iki direncin arasından bir kabloyu ESP32'nin ADC pinine, yani algılama pinine bağlarsak bu iki direnç bu pilin voltajını, mesela 4.2 volt diyelim, İkisi de eşit olduğu için tam ortadan bölüyor. Böylece bu 4.2 voltta 2.1 volt, yani güvenli bir seviyeye inmiş oluyor. Bunu da yazılım tarafında aldığımız değeri mesela 2 ile çarpıp yine 4.2 volt olarak ekranda gösterebiliriz. Ha bir de önemli nokta, niye 100 kilo ohm seçtim, o var. Burada 10 kilo ohm bile aslında işi görecektir ama eğer 10 kilo ohm gibi düşük değerli bir direnç seçseydim bu sefer pilden sürekli olarak akım çekecek, yani daha fazla diyelim, buna göre daha fazla bir akım çekecek. O enerji de ziyan olacaktı. Pilli bir şey yapıyorsak da tabii bize hiçbir şekilde hiçbir yerde ziyan olmaması lazım. Tamam, şimdi masa başına dönebiliriz. Şimdi elektriksel bağlantı tarafı kolay. Yani sonuçta topu bir tane seri direnç. Şöyle bir şey. Arasında da zaten değer alacağız bunu. Asıl olay programlama. Tabii kod videonun aşağısında olacağı için siz uğraşmayacaksınız ama muhtemelen beni biraz sıkıntılı bir şey bekliyor. Devrenin kurulmuş halini kısaca göstereyim size. Çok bir şey anlaşılmayacaktır buradan ama benim tabii bu videoyu çekebilmek için ilk önce kendimi denemiş olmam lazım. O yüzden bağlantısını yaptım. Ama tabii ki de size de göstereceğim. Buradan anlaşılmayacağı için de EasyEDA programı üzerinde hazırladım. Onun da resmi bu arada video açıklamasında olacak. Şimdi kısa sürede açıklayabileceğim şekilde açıklayayım. Yukarıdaki işte burası zaten üzerinde yazdığı gibi ana işlemcimiz ESP32 S3. Bağlantıları daha net gözüksün diye renklendirdim. Normalde bu tarz programlar tasarım aşamasında tek renk yapıyor ama ben dedim hani insanlar rahatça görebilsin, takip edebilsin diye. Yani bu ekrandayken göstereyim. Pin 5 ile ESP32'nin pin 5'i ile 3.3 volt arasında bir tane 10K direnç bağlayacağız. Bu pin 5 de
TP4056'nın bir tane şarj olma LED'i var. Şarj olurken yanıyor, şarj bittiğinde değil. Bu LED'i söküp kalan 2 lehim noktasından çipe giden, yani 4056 çipinin 7. ayağına giden tarafına pin 5'i, ESP32'nin pin 5'ini lehimleyeceğiz. Bu sayede de pilin şu an şarj olup olmadığını kontrol edebileceğiz. Siyah olan zaten toprak kısmı. Kırmızı ve turuncular enerjimiz. Ama yani şurada yazanlara da tabii dikkat edin. Burada mesela 5 volt bir giriş var. Mesela şu turuncu burada 3.3 volt. 4 nokta küsür volt diye bir şey olmadığı için burayı da kırmızı yaptım ama burada da tabii bataryaya giden voltajı olduğu için burası da bataryanın o anki voltajı neyse orası olacak. Şu aradaki TP4056 şarj modülümüz. Siz başka bir şarj modülü kullanabilirsiniz. Ben elimde bu var diye bunu kullandım. Aşağıda bataryamız var. Onun altında işte bu bahsettiğim voltaj bölücü dirençler var. 2 tane 100K'nın tam arasından şuradan yeşil bir hattım geliyor. Bu da ESP32'nin 4. pinine bağlı. Dıştaki numaralara bakmayın, içteki numaralar asıl. Şurada TFT ekranımız var. Bendeki zaten yuvarlak ekran olduğu için onu seçtim. Bağlantıları burada. Enerji pinleri SDA, SCL bunlar zaten sabit. Geri kalan 3 pin DC, CS, RST bu pinlerde istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Ama ben burada 9, 10, 11 pinlerini seçmişim. Onlara bağlamışım. Yan yana olsun diye zaten. Hani düzenli gözüksün diye. Zaten burada da anlaşılacağı üzere karmaşık bir durumu yok. Bunların zaten şu bağlantının büyük bir çoğunluğu ekranın bağlantısı. Zaten buna ihtiyacınız yoksa şu sol taraf, yani burası sizin için zaten yeterli. Şimdi çok kısa olmak üzere bir koda bakalım. Bu Arduino kodumuz, yani ESP32'nin Arduino ID'de yazılmış kodu. Sadece kritik noktalardan bahsedeceğim. Geri kalanına kodun içindeki yorumlardan bakabilirsiniz. Birincisi, burada ekranı sürmek için, ekran kullanmayacaksanız önemli değil. Ekranın temiz, hızlı yenilenmesi için Lovyan GFX diye bir kütüphane var. Burada hangi arkadaşmış? Lovyan 03 diye bir arkadaşın geliştirdiği kütüphane. Bunu kurmanız gerekecek. Bunlarda bir değişiklik çoğunda yapmanıza gerek yok. Sadece şu arada ekranınıza göre bu değişebilir. Bu ekranların çoğu klon olduğu için ayarları kişiden kişiye değişebiliyor. Eğer sizde renkler ters çevrilmiş gibi gözükürse buradaki CFG invert, yani config invert dediği kısmı false yaparsınız. O zaman düzelecektir renkler. Sadece bazı renkler yanlış gözükürse, yani mavinin yerine yeşil gözükmesi gibi, orada da config RGB order diye bir seçenek var. Onu düzeltmeniz gerekecek. Bunu true'ya çekersiniz. Yani bu kısacası RGB'yi BRG'ye mi çeviriyor? Öyle bir şey çeviriyor. Yani o sıralamayı değiştiriyor kısacası. Renk sıralamasını değiştiriyor. Sonraki önemli nokta, bu sizde muhtemelen değişecektir farklı bir pine bağlarsanız. Burada pil ADC pin diye tanımladığım bataryanın voltajını ölçecek olan pin. Yani o ikili direncin arasından gelecek olan pin buraya. Bu şarj pin dediği şu an pil şarj oluyor mu diye kontrol ettiğimiz bir pin. Buna birazdan bahsedeceğim. Bu çünkü proje başında aklımda yoktu. Sonradan ekledim burayı. Güzel bir özellik oldu bence. Eğer bir yandan izleyerek bir yandan yapıyorsanız burada bence bir bekleyin. Şurası önemli. Set Rotation dediği bir kısım var. Bu da hangi yöne bakacak ekran diye. Eğer sizdeki ekranda mesela yüklediğiniz kodu görüntü tersse burayı değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Her numara, yani 0 ile 3 arasında değer alıyor. Her numara 90 derece kadar döndürüyor ekranı. Yani örnek veriyorum 1 yaparsam 90 derece yan yatacak. Bakın videoda bahsedecek kadar önemli bir şey var mı burada? Yani başka bir şey yok. Kod yüklemesi yaparken eğer kütüphaneyi yüklediyseniz kartınızı seçip yükleme yaptığınızda herhangi bir sorun almamanız lazım ama aynı donanımı, yani aynı ekranı, aynı geliştirme kartını falan kullanıyorsanız tabii. Şimdi devrenin çalışmasına bir bakalım. Bir yandan da o şarj oluyor mu diye kontrol ettiğimiz bir pin vardı ya. O pini nereye bağladığımı, o değeri de nereden aldığımı göstereyim. Şimdi kodu yükledikten sonra devreyi zaten şemadakinin aynı şekilde bağladım. Yani ekstra bir adım yok. Sadece şurada bir tane kablo bağlı. Onu da açıklamasını yapacağım. İlk önce bir çalıştıralım. ESP32'ye enerji veriyorum. Şu an ekranımda zaten pil seviyesini gösteriyor. Hatta pil seviyesinin değişikliğini de mesela pili çıkarıp göstereyim. Pilin pinini çıkarayım sadece. Voltaja göre kendisi düşüp tekrar yükseliyor. Tekrar taktım. Voltajı ölçtü. Yine aynı değere geliyor. Tabii bir de doğru değeri göstermese hiçbir manası yok. Bir ölçüm aletiyle kontrol edeceğiz. Ölçüm aletini voltaj kısmına getirdim. Artı ve eksi pinlerine şöyle başka bir şey dokunmadan, benim titrek elimle biraz zor ama ışığı yanıyor muydu bu ya? Yanıyor. 4.06. Ekranın aşağısında da 4.05 gösteriyor. Yani çok az bir hata payı var ama o kadar zaten normal ölçüm aletleri arasında bile alırsınız. Ama genel olarak doğru. Şimdi bir de şarja taktığımızda ne oluyor? Onu görelim. Mesela şimdi şarjı takayım. Taktığım zaman şarja da ufak bir animasyon da koydum, hatta yanıp sönüyor hafif. Alttaki şu elektrik işareti de bir yukarı aşağı şöyle ufak oynuyor. Şarjı çıkardığımda da normale dönmesi lazım. Şurada bir LED pini var.
Buradaki LED'i iptal edip 5 volta giden değil, yani 2 tane ayağı olduğu için 5 volta giden değil, direkt çipin 7. ayağına giden pinin oraya bir kablo bağlayıp bunu ölçersem, ben bunu şarja taktığımda TP4056 buradaki ışığı yakmaya çalışacağı için buradaki pini aktif edecek. Ben de bunu ölçebileceğim. Bunun sayesinde de pil şarj mı oluyor yoksa voltajı durduk yere mi değişti, ne oldu, bunu anlayabiliyorum. Hatta şimdi şuradaki mesela kabloyu keseyim, aradaki farkı görelim, sonradan gerekirse bağlarım zaten. Tamam. Şimdi şu kontrol pinini, doğru pin değil mi? Kontrol pinini kestim. Yani şarj oluyor mu olmuyor mu göremeyecek şimdi. Devre yine normal çalışması lazım. Tamam, yine voltajım normal. Şarja taktığımız için 0.6 olmuş tabi. Şu an mesela şarja taktığımda şarj edildiğini anlamayacak. Durduk yere voltaj değişti zannedecek. Bakın 4.12 volt oldu. Tabi burada diyebilirsiniz ki niye 4.12 volt gösteriyor? Yani pil 4.2 volt değil miydi diye. Bunun sebebi de şu. Bu tarz pil şarj modülleri pili direkt 4.2 voltla şarj etmez. Pile zarar vermemek için, ömrünü uzatmak için pilin şarj seviyesine göre gitgide artarak şarj eder. Mesela 3.5 voltsa daha düşük bir seviyeden başlar. Doluluğa ulaştıkça voltajı yavaş yavaş yükseltir. En son 4.2 volta kadar çıkar. Pilin iç direnci belli bir seviyeye geldiği zaman da tamamen doldu diye akımı keser. Şimdi mesela bunu ben şarja bırakayım. %100 bir şarj olsun. Pil tamamen şarj ettim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Hatta bu son 2 gün içinde emin olmak adına birkaç pili daha bağladım. Onları da test ettim. Onlar da sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ölçümler doğruydu. Videoyu bitirmeden önce de bir ufak bilgi daha vereyim. Kod kısmının içine, yani tepe taraflara pil dolu voltaj, pil boş voltaj diye değerler koydum. Bunun sebebi de eğer sizdeki pilin tam dolu voltajı ya da boşa yakın voltajı farklıysa buradaki değerleri değiştirip ölçümlerin düzgün olmasını sağlayabilirsiniz. Tabi her zamanki gibi video biraz planladığımdan uzun oldu. O yüzden hızlı bir şekilde bitiriyorum. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.